Haritalara baktığımızda gördüğümüz o basit coğrafi çizgiler var ya, işte bu anlatıda o sıradan çizginin nasıl bir ulusun onur ve fedakarlık sembolüne dönüştüğünü adım adım hep birlikte göreceğiz. Peki nasıl oluyor da o incecik çizgi bu kadar derin bir anlam kazanıyor, bu kadar büyük bir sorumluluğa dönüşüyor? Gelin bu sorunun cevabını beraber arayalım. Yani evet, çoğumuz için sınırlar nedir ki? Atlaslardaki farklı renkleri ayıran mürekkepten ibaret çizgiler. Kulağa ne kadar teknik ve soyut geliyor değil mi? Ama işte hikaye tam da burada başlıyor. İşte bütün mesele bu bakış açısında gizli. Senin, benim için belki de sadece bir çizgi ama o çizgiyi koruyanlar için vatanın namusu. İşte bu devasa fark anlatacağımız her şeyin temelini oluşturuyor. Hadi şimdi o haritadaki soyut çizgiden bir anlığına uzaklaşalım ve görevin tam da kalbine, o acımasız, o somut gerçekliğe doğru bir yolculuğa çıkalım. -30 derece. Bakın bu sadece bir rakam değil. Bu insanın iliklerine işleyen o keskin ayazın, o bitmek bilmeyen tipinin ta kendisi. Mücadelenin ne kadar çetin olduğunu anlamak için bazen tek bir sayı bile yeter. Düşünsenize, güneşin doğuşunu hasretle beklediğiniz, bitmek bilmeyen geceler, her saniyesi tetikte olmayı gerektiren, omuzlarınızda taşıdığınız o ağır sorumluluk. Bu, uykunun en tatlı yerinde değil, vazifenin en ağır yerinde dimdik ayakta durmaktır. İşte tam bu noktada sanki insanüstü bir irade giriyor devreye. Fiziksel zorluklar ne olursa olsun şikayet etmek yok, pes etmek akla bile gelmiyor. Bu adanmışlığın ve iç disiplinin en saf hali olsa gerek. İyi de bu inanılmaz zorlu koşullarda o askerleri ayakta tutan şey ne? Onları motive eden o içlerindeki güç nereden geliyor? Gelin şimdi dışarıdaki ayazla içerideki o ateşi bir karşılaştıralım. Bakın, bir yanda doğanın tüm acımasızlığı var. Kar, tipi, dondurucu soğuk. Diğer yanda ise tüm bu soğuğu eritecek kadar güçlü bir anlam, vatan aşkı ve o görevi yapmanın verdiği o tarifsiz iç huzur. İşte bütün gücün kaynağı tam da bu karşıtlıkta yatıyor. Peki o upuzun nöbet saatlerinde zihinlerinden sadece görev mi geçiyor? Hayır, akıllarına en insani, en özel anılar düşüyor. Anaları, babalarının o unutulmaz öğütleri, sevdikleriyle yarım kalmış o sohbetler. Bu fedakarlığı daha da anlamlı kılan da işte bu bağlar. Ama tüm bu özleme rağmen orada yazılı olmayan bir kural vardır. Profesyonellik ve odaklanma her şeyden önce gelir. O kişisel duygular görevin kutsallığı için bir kenara bırakılır. Önce vazife gelir, hasret sonra konuşulur. Şimdi gelin bu anlatıyı bir adım daha öteye taşıyalım. Çünkü bu askerlerin bugünkü görevi aslında çok daha derin, çok daha eski bir sorumluluk zincirinin sadece bir halkası. Vatan dediğimiz şey yalnızca bir toprak parçası değil mi? Aslında o, nesiller boyu elden ele aktarılan kutsal bir emanet. Korunması gereken tarihi bir miras. İşte o omuzlardaki yük, bu asırlık sorumluluğun bilincinden geliyor. İşte her şeyi özetleyen temel ilke bu. Tartışmaya kapalı, net, güçlü bir ifade. Bu, o görevin ahlaki temelini oluşturan sarsılmaz bir inanç. Bu kadar basit. Evet, emanettir. Onlar sadece bir arazi değil, bir milletin ruhunu, geleceğini ve onurunu koruyorlar aslında. Bu, onlardan önceki nesillerden devraldıkları ve bir sonraki nesillere eksiksiz teslim etmeleri gereken kutsal bir miras. Ve şimdi geldik belki de anlatımızın en can alıcı, en zirve noktasına. O nöbetin her bir anında aslında neyin tehlikede olduğunu, neyin korunduğunu çok daha iyi anlayacağız. Bu son soruyla şimdiye kadar anlattığımız her şeyi bir araya getirelim ve vardığımız o güçlü sonucu pekiştirelim. Bu fedakarlığın ardındaki en temel amaç nedir? İşte nihai hedef bu. Atılan her adım, tutulan her nöbet, hepsi milletin birliğinin ve o bölünmez bütünlüğünün devamını sağlamak için. Bu bireysel bir görevden çok öte, adeta kolektif bir varoluş mücadelesi. Ve bu güçlü cümleyle nokta alıyoruz. Geri atılacak tek bir adımın bile ne kadar büyük bir kayıp anlamına geldiğinin bilinci. İşte bu bilinç, haritadaki o ince çizgiyi uğruna can verilen bir namus hattına dönüştüren şeyin ta kendisidir.